geldik. Sevgili Onur Akay'la karşınızdayız. Magazin Yıkılıyor yayınıyla birlikteyiz bir kere daha. Onur Akay'ı çok özlüyoruz. Sadece çarşambaları bize zaman ayırabiliyor. Çok yoğun arkadaşlar. Müzik çalışmaları bir yandan benden duyun, aramızda kalsın. Bomba bir kitap yazıyor. Belki de 2 tane kitap gelecek. Onurcuğum hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk Bilal abi. Çok mutluyum yine çarşamba günleri. Bilal Özcan TV'de olmak, sizin o değerli izleyicilerinizle buluşmak. Hepsini böyle izliyorum, iple çekiyorum. Bizlere burada yorumlarıyla destek veriyorlar. Tuttuğumuz isimleri yazıyorlar, katkıda bulunuyorlar. Ben çok beğeniyorum vallahi. Bilal Özcan TV, Türkiye'de magazinin tek adresi bence. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Haftada 7 gün yayın yapan ve her yayında 25-30 bin dünyanın her yerinden seyirci toplayan başka Evet, magazin programı yok. Bugün ciddi haber yayını yapan yılların gazetecileri dahi o tartışma programlarında filan 30-40 bin seyirci topladıkları zaman mutlu oluyorlar. Çok şükür seni, beni, İpek'i, Arzu'yu seviyorlar, evet. ediyorlar söylediklerimizi. Çok şükür. Hepsini de izliyorum. Bütün program saatinde bile izleyemesem o günün gecesinde izliyorum. Gerçekten İpek Arzu da çok muhteşem yorumlar yapıyor. Evet, sevgili Onur Akay. Nelerce son gibi hazırlanıyorsun. Yani konuları çıkarıyorsun, onların videolarını hazırlıyorsun, çekiyorsun. Bir televizyonda yapılan magazin programı bütün gününü ayırıyorsun. Senin çok büyük emeklerin var. Analiz ediyorsun, araştırıyorsun. Ben de boş durmuyorum ama yayın günleri öncesinde bayağı bir araştırma yapıyorum. Evet, sen de öyle, sen de öyle. Sen de yoğun araştırma yapıyorsun ama biz böyle yani belli bir emek verilmezse o zaman seyirci de zaten gelmez. Yani izlemez, Tabii, izlemez. Seyirci de bizi izliyorsa bunun sebebi bizim ne kadar ciddi emek verdiğimizi, çalıştığımızı, konuları araştırdığımızı görüyorlar ve seyircileri hem bilgilendiriyoruz hem de eğlendirmeye de çalışıyoruz. Onlara hoş vakit geçirmeye de çalışıyoruz. tabii. Elimizden geldiği kadar. Peki sevgili Onur Akay, eee, haberler çok, Yoğun. haberler çok evet. Türkiye'nin yurt dışından bizi izleyenler için bu anons, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi erkek aktörlerinden biridir Kadir İnanır. 58 yıldır sinemada kendisi ve 200'den fazla film ve dizide rol aldı. Yönetmenlik de yaptı. Gençliğinde müthiş yakışıklı bir aktör. Pek çok genç kadını peşinden koşturmuş. Bugün işte Mert Ramazan Demir için, Kıvanç Tatlıtuğ için ne söyleniyorsa onun çok daha fazlası Kadir İnanır için söylendi çok uzun yıllar. Ve çok da iyi bir oyuncu, aktör. Şu anda yoğun bakımda ve bir aydır entübe durumda, zatürre teşhisiyle yatmıştı. Akciğerinde bir de bir kitle saptanmıştı, bir tümör saptanmıştı. Ve durumunda değişiklik yok. 35 gündür yoğun bakımda. Biraz evvel Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Bayrak kardeşim, gazeteci arkadaşım haber araştırdı ve yazdı. Kadir İnanır'ın durumunda değişiklik yok. Onur Akay, sen de seversin bilirim Kadir ağabeyi. Ne düşünüyorsun? Tabii sadece ailesi ve yakınları için değil, tüm Türkiye için büyük önem taşıyor. Yani bu rahatsızlığı acaba sağlık durumu nasıl diye çok yakından takip ediyorum. Senin de söylediğin gibi Bilal abicim, acaba onun yerine bu isimlerden kim doldurabilecek değil mi? Mert Ramazan Demir mi, Burak Özçivit mi? Burak Özçivit de o yolda çok sağlam gidiyor. Ben böyle bir son imajlarını, ilk yıllarını değil de son imajlarını benzetiyorum. Umarız sağlığına kavuşur en kısa sürede. Ciddi de rahatsızlığı var konusunda. O zatüreyle yatmıştı zaten değil mi? Maalesef cevap vermiyormuş.
Allah'tan dua etmekten başka yapacak bir şey yok. Onun sevenleri de çok. Yer gök dua. İnşallah o dua kaldıracak diye düşünüyorum. Tekrar aramızda sağlığıyla inşallah. Çok da güçlüydü. Hep rahatsızlıklarını aştı. Ee, Bir de kötü de bir haber de aldık. Annesi değil mi vefat etti Bilal? Soner Arıcan'ın annesi. Bravo. Kadir İnanır'ın teyzesi mi oluyordu, Ablası. halası mı? Ablası. Ablası doğru. Ablası. Kadir İnanır. Yeğeni çünkü. Evet. Kadir İnanır dün ablasını kaybetti. Soner Arıca, ünlü şarkıcı Soner Arıca'nın da annesi. Levent İnanır'ın da annesi. O da aktör. Kadir İnanır'ın yeğeni. Evet. Onu güzel hatırladın. Bugün toprağa Bir kere verildi. Memleketlerinde bir kere Fatsa'da. bana sormuşlardı Kadir İnanır diye. Öyle mi verildi? Evet. Bugün. Ee, Kanı cennet olsun inşallah. Kardeşi Kadir İnanır'ı da Allah Türkiye'ye bağışlasın. İnşallah. Tekrar söyleyelim. Kadir İnanır yoğun bakımda entübe edildi. Yayınımıza yeni gelen arkadaşlar var. Entübe edilmişti 35 gün evvel. Durumunda maalesef bir düzelme, iyileşme yok. Ünlü aktör 77 yaşında. Kendisi Türk sinemasının en önemli bir iki isminden biri. Tepedeki, zirvedeki en önemli isimlerinden biri. Dün de ablasını kaybetti. 95 yaşında. Ablasının ismini hemen söyleyeyim arkadaşlar. Altun Hanım. Altun Hanım 95 yaşında. Evet, vefat etti. O da bugün toprağa verildi. Soner Arıcan'ın, şarkıcı Soner Arıcan'ın da annesi oluyor Altun Hanım. Yani Ben böyle ilk çıktığım yıllarda kısa saçlıydım Bilal abicim. Sonra bir imaj değiştirip uzun saçlı olunca böyle biraz röple falan da vardı. İşte o zaman bronzluk falan moda böyle solaryum falan o yıllarda. Böyle, onda bana Soner Önce geçiyor falan derlerdi. İkimiz de televizyona çıkıyoruz ve karıştırıyorlardı. E, Bir kere de Kadir İnanır'ı sormuşlardı bana. Sanki hani ben Soner Önce zannettiler falan sonra ben değilim diyece. Neden öyle birkaç kere böyle şeyler yaşamıştım. Soner Önce'yle bir benzetme yaparlardı. Saç şeklimiz böyle uzundu. evet, Soner Arıca da çok iyi bir besteci, iyi bir yorumcu. Yıllardır Evet. sahnelerde Soner Arıca da. E, Çok sayıda klip yapmıştır. Onun gibi kimse klip çekmedi. Çok klip çekerdi. Ben öyle çok, hatırlıyorum. Evet. çok, çok, çok. Evet. E, bu arada Levent Can, oyuncu Levent Can, Ezel'de oynadı. Kurtlar Vadisi Pusu'da oynadı. Vatanım Sensin dizisinde oynadı. Karakter oyuncusu Levent Can, annesi Makbule Can da yaşamını yitirdi ve bugün Amasya'da toprağa verildi. Bugün cenaze töreni gerçekleşti. E, İnsanlık olsun. Çok zor, Başsağlığı, çok zor acılar. başsağlığı, Allah evet, yaşatmasın vallahi. Anne acısı da çok zordur tahmin ediyorum. Böyle yakınlarda, yakınlarımdan kaybedenlerden yaşadım. Allah herkesin annesini korusun. Ölenlerin mekanı cennet olsun. Bugün Bihter Ziyagil de vefat etti biliyorsun Bilal abicim. ya 16. ya ölüm yıl ya 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 çok sevilen e, Beren Saat'in canlandırdığı Aşk-ı Memnu dizisindeki e, bir karakter. 16 yıl önce son bölümü Aşk-ı Memnu'nun bugün yayınlanmıştı. Beni Evet. Bihter'ini repliği hiçbir zaman unutulmadı. Kıvanç Tatlıtuğ'la Behlül karakteriydi. Galatasaray adasında izlemiştik. Ben de finale davetliydim. Öyle mi? Babamla gitmiştik. Babam girmedi. Rahmetli babam o kuru çeşmede oturdu gazetecilerle hatta çok güzel sohbetler etmişler. Beren Serpil de ayağı kırılmıştı. Alçıyla gelmişti. İşte biz de orada e, çocukların halası rolünde oynayan, yine yanında hizmetçi olan kişiler hep beraber böyle sohbetler edip sonra şeye geçtik. E, Galatasaray Adası'nda finali orada izlemiştik Bilal abicim.
çok çok büyük bir reyting izlenme rekorlar kırmıştı. Rating rekorları kırmıştı Aşk-ı Memnu dizisi. Ve yurt dışında da pek çok ülkeye satıldı, yurt dışında da gösterildi. Bihter Ziyagil karakteri bugün ölüm yıl dönümü son sahnesiydi. İki sevgili Tabii. aşk yaşayan iki sevgiliden kadın olan hayatına son vermeyi seçmişti. İlginç bir Neden hep dizi. konuşuluyor Bilal abicim? İşte aşkın, ihanetin, gururun, çaresizliğin aslında bir simgesi değil mi? Tabii, Kadınların yaşadığı o şeyi anlatıyor. O olayı anlatıyor. Bir çok yani çok ihanet, özel yazılmış. ihanet değil mi? İhanet Tabii. aynı evin içinde, aynı konağın, Aşkın memnu. evet, Boğaz içinde bir yalıda geçen Yasak aşk. yasak aşk. Evet, müthiş bir romandı ve dizisi çekilmişti. Peki, Afra Saraçoğlu'nu konuşacağız. Afra Saraçoğlu'nu onu en yakından takip eden yayıncı Onur Akay'a soracağım. Afra Saraçoğlu Capri Adası'na, İtalya'ya kiminle gitti? Onur Akay bugün bir yazı da kaleme aldı. O yazıyı da okuyacağım sizlere. Ve Hande Erçel Paris'te. Hande Erçel Paris'te. Çok beğendim. Çok kaliteli bir organizasyonda. Çok güzel bir kıyafet üzerinde ve pırıl pırıl fotoğraflar, videolar geliyor Paris'ten. Afra Saraçoğlu'yla Hande Erçel'in ortak noktası ne arkadaşlar? Konuşacağız. Onur Akay'ın fikri önemli. Mert Ramazan Demir nerede? Mert Ramazan Demir'in nerede olduğunu sorgulayacağız. E, Bunların hepsini konuşacağız. Güney Kore'de BTS grubu var. Dünyaca ünlü biliyorsun. Müthiş bir grup. Böyle bir ilgi, böyle bir sevgi yok. 7 üyeli erkek müzik grubu. Benzeri görülmemiş bir şöhrete sahipler dünya çapında. Ah, Türkiye'ye de gelip bir konser verseler de yıkılsa o konser verdikleri salonlar, sahneler. Çok büyük ilgi var. Onun üyesi 7 müzisyenden Jungkook'un peşinde bir hayran var. Güney Kore'de yaşayan Brezilyalı bir kadın, çılgın. Ya bir e, şarkıcının kapısına 133 kere gidilir de zile basılır mı ya? 133 kere gitmiş kapısına, rahatsız etmiş ve yakalanmış, bir yıl hapis cezasına çarptırılmış. Ne diyorsun Evet onu? işte yani bu takıntı Bilal abicim işte fanatiklik yani fan ayrı bir şey, fanatiklik ayrı bir şey aslında. Bu Evet, fanatiklik zarar da verebiliyor. Tabii ki bir suçtur. Bunun Türkiye'de de e, gördüğümüz emsalleri var. Yani bu kadar olmasa da var yani. Çok şeyler eskiden de yaşanırdı. Şimdi de evet. yaşanıyor. Rahatsız olup da mahkemeye başvuranlar, kazananlar da oldu. Türkiye'de böyle cezalar verilmeli, örnek olmalı. Yani bu takıntılı hayranlara bir ders olmalı aslında. Evet, Güney Kore'den sınır dışı edilme durumu var. Ne olur demiş, beni sınır dışı etmeyin demiş. Hakim, Bayağı da sert yani. evet hakim bir yıl hapis cezası verince beni hapsetmeyin diye yalvarmış. Hakim demiş ki 2 yıl erteliyorum. Bu 2 yıl içinde eğer demiş bir suç işlersen, benzer bir suç işlersen hapse gireceksin ve o iki cezanda katlanacak. O Evet, bir belki 2 yıl, 3 yıl olacak. Öylelikle kendisini yargıladıktan sonra salıvermişler ama ülkesine gönderilme ihtimali de çok büyükmüş. Sınır dışı edilme ihtimali. Bizde de hatırlıyorum Kıvanç Tatlıtuğ'un peşinde vardı öyle. Manyak bir adam var. Hem karısını tehdit ediyordu hem Kıvanç'ı tehdit ediyordu. Serenay Sarıkaya'yı var tehdit eden. Aleyna Tilki'yi var. Hadise'yi var. Hadise'nin balkonuna tırmanmışlardı. tabii, Tırmanmış. tabii, tabii. Ya Allah korusun ya. Bilal abicim çok şeyler yaşanıyordu. Eskiden de mesela arabalara çarpıp tanışmak isteyenler oluyordu ünlü Aa, isimlerle. Tabii araba. ondan sonra mesela Hatırlıyorum. Anca mesela yaptı. Huşu.
Kıvanç Tatlıtuğ'un başına gelmişti böyle bir şey galiba. Tabii Hatırlıyor tabii muyuz? tabii, evet. Arabasına Evet. çarpıp. Çok, Evet, evet, hatırlıyorum. evet. Ondan sonra e, Doğuş'un evinin kapısının önlerini normal badana yağlı boya mı artık neyse her dakika boyarlar 97'de. Benim arabamı çizer. Sesin gidip geliyor. Bir bakabilir misin telefonda? Sesin gidip geliyor. Bir kontrol edebilir misin? Bir bağlantını kontrol edebilir misin? Sesin gidip geliyor, sesin. Abicim. Seste bir problem var. Seste, evet. Seste bir problem Sesle. var. Evet. Evet, ben Kesik kesik geliyor bana. İnternete şimdi geliyor mu acaba? interneti bir kontrol et. Şu anda geliyor. Şimdi nasıl acaba? Şimdi geliyor. Bir daha bir bak. Ee, evet, bir konuşur Değil mi musun? abicim? Şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Evet. Geliyor. Devam et lütfen. İnternetle ilgili herhalde bir sorunu oldu. Herhalde. Herhalde. İnternetle ilgili. Herhalde. Şimdi Evet Bilal abicim, işte Doğuş'un 90 yılında biz beraber çıkmıştık. İlk televizyon programımızda beraber. Ee, yine maalesef yine internette bir problem var. İnternette bir problem var. Bir bağlantını denesene yeniden değiştirmeyi. tabii hemen bakıyorum. Evet. Bu arada arkadaşlar Mert Ramazan Demir'i nerede diye sordum. Bir sürü cevap geliyor. Bir sürü cevap geliyor. Mert Ramazan'ın nerede olduğuyla ilgili yazanlar var. Çeşitli ihtimaller yazıyorlar. Şile'de babasının evinde olduğunu söyleyen var. İtalya'da olduğunu söyleyen var. Niye arıyorsun Capri Adası'nda o teknenin içinde Afrası'nın yanında diyen var. Mert Ramazan Demir şu anda Rusya'da diyen var. Çeşitli cevaplar geliyor arkadaşlar. Konuşacağız bu konuyu. Onur Akay'ın da düşüncesi önemli. Acaba Capri'de İtalya'da Afra Saraçoğlu'nun teknesinde mi? O limonu kesen eller Mert Ramazan Demir'in eli miydi? Yoksa Mert Ramazan Demir şu anda Şile'de babasının evinde mi? Ya da Rusya'da mı? Şimdi bir cevap daha geldi. Bilal abi geçen sene, hadi onu biraz sonra okuyayım. Geldin değil mi Onur? Nasıl sesin? Bir deneme yapalım Onur. Nasıl geliyor mu sesim acaba? Güzel geliyor. Güzel geliyor. Onur Akay'la huzurlarınızdayız arkadaşlar. Onur Akay'ın çok ilginç bir yazısı var. Biraz sonra okuyacağım. Ama ondan önce Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı fotoğrafları beğendin mi? Storiesinde. Evet İtalya'dan. yani biz görüyoruz ama e, daha güzel fotoğraflar da paylaşılabilir aslında mesela. Acaba o elleri niye paylaştı? Eller, eller, eller. Eller. Mert Ramazan Demir için e, söylenenler, Afra Saraçoğlu için söylenenler ve Hande Erçel'in Paris fotoğrafları, Paris'te Hande Erçel'in şovu, hepsini konuşacağız arkadaşlar. Taşacak Bu Deniz dizisinde e, büyük sır aydınlandı. Diziyle ilgili büyük sır aydınlandı. Seyircinin çok sevdiği Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber'in diziden niye ayrıldığı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş, gazeteci arkadaşım, e, bunu yapım çevresinden aldı mutlaka bu bilgileri. E, Gezep, yani Gezep'i canlandıran oyuncu Onur Dilber senaristleri çok kızmış. Çok rahatsız etmiş. Aramış, bana daha çok senaryo yazın, bana daha çok sahne yazın.
üstelemiş, o bıktırmış ve engellemişler bunu senaristler. Engellemek zorunda kalmışlar. Bu 18. bölümde olmuş bu. Biterken 31. bölümdü. Bak kaç hafta önceden olan bir olay ve böyle bir demek ki devam eden bir süreç yaşandı senaristlerle arasında ve en son bölüm çekilirken de bu 5 Haziran'daki final bölümünün çekimlerinde de Ulas Tuna Aztepe ile başrol oyuncusuyla kavga etmiş sette. Olaylar böyle üst üste gelince de yapımcı sezon finalinden sonra seninle devam etmeyeceğiz demiş. Yani sence peki bu kadar başarılı, bu kadar diziye renk katan bir oyuncu bu yaptıkları tolere edilemez miydi? Yani Şimdi Bilal abicim mutlaka etmişler. Yani şimdi e, bir de tweet atmış, demiş ki dedikodu ile durumu magazine indirgeyip başta seyircimizin ve kamuoyunun da farkında olduğu bir daha gölge düşürmeye çalışan ortaya attığı iddialar kreatif yalanlardır. Lütfen inanmayın demiş. Ama ben sanmıyorum. Şimdi bu kadar e, karakteriyle özdeşleşmiş, e, önemli bir boşluk yaratacak bir oyuncu bu. Ondan yapım firması durup tolere etmiş, yani gerçekten haksız yere mağdur e, edilmemiştir. Yani kesinlikle profesyonellik dışı davranışlarının sonucu vardır. Ben dediği gibi yalan haber olduğunu sanmıyorum. Durduk yerde böyle bir haber yazmaz Birsen bence. bir sen Ee, çok iyi gazeteci, yılların gazeteci. Ben yalan haber olduğunu sanmıyorum. İşte yani bu şekilde çok şeyler oluyor ama gerçekten e, yaşanıyor. Bir sezon boyunca oyuncular her gün 24 saat, neredeyse 24 saat olmasa da çok fazla saatler bir aradalar. Bunlar yaşıyorlar, montajı beğenmiyorlar, beni az gösterdi, bu sahne niye kesildi? Birçok sorunlar yaşanıyor yani. Hiç öyle görüldüğü gibi değil. Birbirlerini dizi boyunca profesyonellikten takipte kalan o kadar çok kişi var ki dizi final yapar yapmaz takipten çıkıyorlar. Tabii tabii. Pek çok dizide neler yaşanıyor? Bir kısmı yansıyor medyaya. Bir kere Tabii, diziler aylarca, bazen yıllarca kadro bir arada olduğu için gerginlikler falan olması, hatta kavgalar bile yaşanıyor. Yumruk yumruğa, tabii. birbirlerine çay bardağı, kahve fincanı fırlatanlar da oldu. Hepsini gördük. Mahkemelik oldu. Tabii. Yani Birbiriyle küs olan karakterler bile bir sezon oynuyor. Küs oldukları halde. oyuncular küs Yani oldu. Tabii tabii. Küs oluyorlar ama karşılıklı oynamaya devam ediyorlar, değil mi? tabii. Evet. Doğru söylüyorsun. Onun için diyorum ki ya yine de idare edilemez miydi? Yani Yani dizilerde olmayan şeyler değil bu yaşananlar. Yine de e, tabii seyircinin bak tepkisi ne kadar büyük. Yani bu seyirci karakterin yani idare edilmesi lazım gibiydi. Çünkü çok özdeşleşmiş. Bir de vallahi Trabzon halkına sokmayın ekibi onu geri almazlarsa diyenler var yani. O şeyde çekiliyor Karadeniz'de herhalde. evet evet evet. Trabzon'un ilçesinde çekiliyor. Yani öyle diyorlar ha, Trabzon'a gelmeyin diyorlar. Bize gözükmeyin gözükmeyin. Evet, o tekrar diziye almazsanız diyorlar Onur Dilber'e, gezip dönmezse Trabzon sınırları içine almayın diye yazanlar var yani. Peki Lidya burada. Lidya özel abonem Fransa'dan, her yerde Lidya. Biraz evvel baktım. Başka yerlerde de beğen yapmış, yorum yapmış. Lidya nasıl yetişiyorsun böyle her şeye? Şaşırıyorum senin tempona Lidya. Fransa'dan Lidya özel aboneme merhaba diyorum. Burada Lidya el sallıyor. El sallıyor ve Afram diyor. Başka bir şey demiyor. Afram'ın en iyi savunucularından biri. Lidya. Süreyya Hanım burada mı? Özel abonem Süreyya Diker. Ona da bir merhaba demek isterim. Süreyya Diker. Nelly de Manzano geldi mi arkadaşlar? Arjantin'den Nelly de Manzano. Özel abonem Nelly de Manzano burada mı? Ona da bir merhaba demek isterdim ama
bizi sonra izliyorlar. Delfina Dimasio da Şili'den bizi sonra izleyenlerden. Servis işi sağlam moderatörüm beğen yapalım diye ricada bulunuyor. Lütfen beğen yapın dostlar. Unutuyorsunuz sonra. Ve bizi abone olarak izlerseniz mutlu olurum. Abone sayısı her zaman çok daha önemli, hızlı yükselirdi bizim kanalımızda. Ancak son zamanlarda biraz yavaşlamış durumda. Arkadaşlar desteğinizi rica ediyorum. Abone sayısının artması algoritmanın algılaması için, daha çok algılaması için önemli. Costa Rica'dan, Orta Amerika'dan Costa Rica, Marta Gomez özel abonem, yeni abonelerimden. Marta Gomez'e de bir merhaba diyeyim. Ve Monica Vasconcelos Sap, Monica, kendisi Brezilya'dan özel abonem. Ona da merhaba dedim. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ne Bizi güzel. olarak Vallahi için. bütün dünyanın her ülkesinden Bilal abicim izleyicimiz var neredeyse yani. Tabii 75 ülke var değil mi? 70-76 ülke 80, herhalde. 80 ülkeye altyazı yazıyorum. 80 dilde altyazı. İnanılmaz. Çok Alt, güzel. evet, altyazıya çevriliyor bu. Yani bir televizyon kanalı bunu bile 80 ülkeden izlediklerini Yok, sanmıyorum yani. Ne yok. kadar imkansız uyduyla öyle izlenmesi falan. Tabii. Ki benim geçenlerde işte bir nostalji yapayım diye video paylaşmıştım ya Bilal abicim, sen de hep haberlerde kullandın. Evet, Hürriyet gazetesi ana manşetten verdi. Bir kelebeğin böyle ana manşeti yaptı. Demet Özdemir'in küçüklüğünde beni izliyormuş. Vallahi tut birçok ülke yabancı magazin programları da bize verdi. ne kadar Çok güzel. ilginç. Oralarda da yayınlanıyor. Dizi oyuncularını çok seviyorlar. Biz de sürekli bu magazinleri konuştuğumuz için artık Bilal abicim bizi de oranın magazinleri tanımış. Senin programının görüntüyle Brezilya'da verildi. Tabii Portekiz'de de Senin yayınlanıyor. Bilal Can e, official Instagram adresindeki görüntülerle verdiler. Ne güzel. Adım geçiyor falan. Görüyorum ben de böyle bütün dünya magazinlerinde. Evet. Bizim bu konuşmalarımızı İspanya'da, Güney Amerika ülkelerinde falan zaman zaman kesip videolarımızı yayınlıyorlar. E, Evet. çeviriyorlar. E, Mert Ramazan Demir'in yeni bir fotoğrafı paylaşıldı. Birkaç fotoğrafı paylaşıldı arkadaşlar. Mert Ramazan Evet. bu Sober isimli dijital dergide yayınlanan şu atletli fotoğrafını, ben buna bir anlam veremedim. Yani atletli fotoğrafı, ne kadar güzel kıyafetlerim var Mert. Başka kıyafetlerle ne güzel fotoğraflar verebilirdin. Nedir yani, niye atletli böyle bir fotoğraf bilmiyorum ama yani ne diyorsun Onur Akay? Evet. İşte bazen de böyle yönlendirenlerin hatası da olabiliyor. Olabiliyor. Belki de etrafındaki o fotoğrafı çeken kişiler öyle istediler. Tabii sanat İşte yönetmeni adı altında iş yapan çocuklar var, gençler var. Sanat yönetmeni, entel dantel tipler. Yani halka inmeyen, halka ulaşmayan, halktan uzak müthiş dergiler, müthiş şeyler, medyalar, sözüm ona. Ama evet. şunun ne anlamı var mesela? Şu fotoğrafın birisi bana bir anlamını söylesin. Ne Değil mana? mi? Şimdi yani sandalyenin üzerine çıkarmışım Mert Ramazan Demir'i. Bana ne çağrıştırdı bu biliyor musun? Evlerden uzak. Mert Ramazan Demir'den uzak. Söyleyeyim mi ya? Ya anladım Bilal abicim. Ya olmaz, Sanki olmaz böyle bir şey ya. Niye bunu böyle yapıyor, böyle bir fotoğrafla karşımıza getiriyorsunuz ki? Yani evet. ben söylemeyeceğim. İşte yani ne ilginç oluyor öyle şeyler maalesef. İşte hep etrafın yönlendirilmesiyle oluyor. E, Genelde kendileri bu konuda biraz böyle şey olmaları, baskın olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü
Mert şık giyinen, imajı güzel bir çocuktur yani. Ben beğenirim her zaman. Evet. Bak şimdi şu çalışmanın kaç tane ismi var biliyor musun? Kaç tane arkasında baş yönetici Bağlan Keskin, fotoğrafçılık Fırat Meriç, moda yöneticisi Yağmur Kural, saç stilisti ve makyaj sanatçısı, üretim diye ayrı bir şey var. Tansu Sönmez, fotoğraf asistanı, moda yönetici asistanı, üretim yöneticisi, çektiğiniz fotoğraf adamı dar ağacına çıkarır gibi sandalyenin üzerine çıkarmışsınız. Vallahi yani. Benzetmemi mazur görün. Kusura bakmayın. Evet. Teşbihte hata olmaz. Bu Ama yani yani aynen öyle, sanki altından sandalyeyi çekecekler de asar gibi çıkarmışlar. Bu nasıl şeyse böyle. Bazıları da konuşulsun diye de yapıyor Bilal abicim. yani bu sanatınız batsın ya. Bu sanatınız batsın. Böyle sanat mı olur ya? Mert Ramazan Demir gibi bir yakışıklı aktörü mutlaka başka fotoğraflarda, başka videolar falan vardır. Diyecekler ki ama en çok değer verip de paylaştığınız bu işte. Önce Yani paylaştığınız bu yani. Her neyse atletle, onun atletle. üstünde falan. Atletin rengi de bir tuhaf. Sanki Evet. 2 hafta üzerinden çıkarmamış da kirlenmiş gibi. Şu renk Kirlenmiş gibi, sararmış gibi, evet. sararmış gibi. Neden öyle yapmışlar? Yani işte artık ne yapacağını da şaşırdılar. Sanki sanat böyle olunca daha iyi oluyormuş gibi, artık böyle bulamayınca bir şey, kafalarına esenleri yapıyorlar Bilal abicim. Tabii buna büyük sanat diyorlar. Foto, Çok büyük ihtiyaç. fotoğrafı fotoğraf ışığıyla sanattır aslında. Işık. O Bravo. ışığı yakalamaktır. En önemli şey. Ve de bakışlarıyla, gözleriyle, duruşuyla onu yönlendirmektir. Aynen öyle. Öyle etraftaki şeylerle, nesnelerle olmaz yani. Tamam, o da çok önemli kostüm ama yani sanat öyle yapılır. Erol Atar vardı, o ışığı bir ayarlardı. İnanılmazdı yani. Değil mi? Erol Atar. Çok önemli bir Tabii. fotoğrafçıydı. İzmir'de yaşıyor. Bıraktı artık her şeyden eteğini Evet. çekti. Her şey. İşte öyle yani, zaman zaman oluyor böyle şeyler. Mert de zaten bu konuda belki de şimdi aldığı eleştirilerle bundan sonra o konularda baskın olabilir. Her şeyi kabul etmesinler yani bence. Artık eski gibi değil yani. Eskiden menajer, basın danışmanı, yapımcı ne derse öyle tamam derdi oyuncular, veya ünlü isimler diyeyim, her tarzda. Unkapan'ın yılları olsun, işte ne bileyim Mukavele var, Anma var. Onlar böyle çok ilginç, değişik şeyler yaptırırlardı reklam Doğru. için. Ama Doğru. şimdi artık öyle olmamalı. Değişti Çok doğru. yani her şey. Çok haklısın. Yunanistan'dan Kostümlerimiz falan böyle vatkalı, bir değişik şeyler giydirirlerdi bizlere. değil mi? Değil mi? O zamanlar evet. Yunanistan'dan bizi izleyen Stella'ya çok selamlar Stella. Mesajını gördüm ama anca cevap verebiliyorum. Ve Adriana şu anda Meksika'dan yazan Adriana, sana da selamlar buradan ve bizi güzel Türkiye'mizin her köşesinden izleyen değerli arkadaşlar, hepinize de çok teşekkür ediyoruz. İlginizden Herkese selam olsun. Sesimiz nereye ulaşıyorsa, değil mi? tabii biraz sonra Afra Saraçoğlu'nu ve Hande Erçel'i konuşacağız arkadaşlar. Ee, Fotoğraflar yeni düştü herhalde Bilal abicim. Ben görmedim o Yeni yeni fotoğrafları bugün yeni yani. yeni yeni Evet, demin beni bir izleyicimiz uyardı mesajıyla. Hemen girdim bak. evet. Yeni 20 dakika oldu şu anda. Biz yayındayken. Evet, bir de Adana'ya bir selam yollayalım. 33 yıldır sokaklarda çöpe atılan kağıtları toplayarak 3 çocuğuna, ailesine bakan Adnan Aslan'ın kızı Latife Aslan üniversiteyi birincilikle bitirmiş.
E, Çukurova Üniversitesi, Adana şehrimizde Çukurova Üniversitesi'nde turizm bölümünü birincilikle bitirdi. Yeni mezun oldu. Babasını da, bu Latife'yi de tebrik ediyoruz. Ne kadar güzel. Ne kadar Yani güzel. ne zorluk ne de engel böyle bir azmin önünde duramıyor değil mi Bilal abicim? Şimdi gurur duymalı işte. Ya Alkışlanacak bir şey bence. Babasını hakikat da alkışlıyorum ben. alkışlayalım ya. Hakikaten öyle. Tabii, Sokaklarda çöp tenekelerinin, çöp konteynerlarının içindeki kağıtları topluyor ve onları biriktirip sonra satıyor, ailesine bakıyor. O ailenin içindeki çocuklardan biri Latife üniversiteyi bitiriyor ve birincilikle bitiriyor. Diplomasını alıyor. Ne güzel bir başarı. Bravo. Bravo babaya, bravo Latife'ye, bravo bu tabii. aileye. Çok Asla, güzel. asla pes etme dersi veriyor. Herkesin de bu hikayeden bir pay alması gerekir aslında Bilal abicim. İmkanları olup da o imkanlar varken çalışmayıp işte derslerini asan, ne bileyim okuluna gitmeyen, başka şeylerin peşinde gezenler var. Bir de böyle imkanı yok. Ne binbir zorluklarla nasıl çalışmış değil mi Bilal abicim? Kim bilir nasıl bir evde çalıştı belki de. Çok Değil mi? zor durumlarda çalıştı. Değil mi? Yani evde mutlaka, yani yoksul bir ailedir. Baba aileyi geçindirmek için 33 yıldır çöplerden kağıt topluyorsa o Tabii, ailenin tabii, durumu yoksul ve fakir bir ailedir. Vallahi helal tabii. olsun. Latife'ye de helal olsun, aileye de helal olsun. Yani çok büyük bir başarı. Ee, Cemre Baysel isimli bir oyuncumuz var. Cemre Baysel. İyi de oyuncu, beğenirim ben. Güzel de bir kadın. Ameliyat oldu. Ameliyatım önemsiz diyor. Çok önemli ameliyat değil diyor. Fakat şimdi ameliyattan çıktıktan sonra paylaşım yapıyor. Bir fotoğraf paylaşıyor. Tırnaklarına bakıyorsun sevgili Onur Akay. Upuzun tırnaklar ve ojeli. Ojeli tırnaklarla ameliyata giriyorsun. Halbuki o sana bir oksijen şeyi bağlıyorlar ya, buraya takıyorlar, hani oksijen Evet. seviyesi için. E, O ojeden etkilenirmiş. Yani oksijeni şeyi ölçümü yapamazlarmış. Ojeli olursa tırnaklar. Onun için ameliyattan önce de e, uyarırlarmış. Herhalde burada diyor ki bir doktor yazmış. Anestezi uzmanı bir doktor yazıyor. Bu kimdir diyor. Bu oyuncu kimdir ben bilmiyorum, tanımıyorum diyor. Ama bu tırnaklara sahip birine genel anestezi verecek bir meslektaşım olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen anestezi dediği kısa bir sedasyondur. Hani kısa süreliğine uyutacak bir ilaçtır. Tırnak ojeli olursa parmağa mandal gibi takılan o oksimetre cihazı kan düzeyini, kandaki oksijen düzeyini ölçemez. Genel anestezi, Hayatı risk alır. evet, genel anestezi altındaki hasta kendi solumadığı için oksijeni takip edilemez diyor. Yani bunu diyor, bir insanın bunu tahmin etmesi lazım. Neden oje sürmeyin ameliyata girerken? Ne kadar yanlış değil mi? Tabii mutlaka uyarmışlardır onu. Herhalde dinlemedi. Tabii burada da bir kere daha kontrol edilmeli aslında alınmadan önce. E, Yani acaba işte ben ekran önündeyim, göz önündeyim, bunları çıkaramam, yaptırdım, takma olarak takıldıysa belli bir şeyi var. Onun için mi çıkarmadı acaba? Takma tırnak da olabilir. Olabilir. Şimdi yorumlarda bir doktor da demiş ki onun ojesiyle falan baktılar, o ojeli tırnakları falan. Ojesiyle falan uğraşmamak için monitörden takip etmişlerdir dedi. Yani Hmm, şeydeki oksijen durumunu monitörden takip etmişlerdir. Hani ojeni silsin, hadi alkolle silelim falan uğraşmamak için, ama dedi çok yanlış yaptı. Kendi sağlığı için dedi. Çok yanlış. tabii. Yani bu kadar da artık şey Yani olmasın ya. Biliyorsun ameliyat, güzellik ama sağlık.
Pardon, gelmedi sesin. Özellikle Güzellik önemli ama sağlık daha önemli Bilal abi. tabii her şeyini çıkartıyorlar. Kolyeni, küpeni, bileziğini, her şeyini çıkartıyorlar. Onun bir sebebi var tabii yani. Bunu keyif için söylemiyorlar ki doktorlar. Evet, bunu da söyledikten sonra şimdi Hande Erçel'in Paris'teki katıldığı etkinlik yıllardır Türkiye'de temsilcisi olduğu, Türkiye'de yüzü olduğu bir mücevher firmasının şeyiydi, organizasyonuydu. Marka elçisi olduğu mücevher firmasının global yüzlerinin katıldığı yeni bir koleksiyon tanıtımıydı ve sanata verdiği desteği de vurgulamak için ayrıca bu mücevher firması yine Paris'te görkemli bir sergi açtı. E, Bir sanat çalışması, işte resim var işin içinde. Çeşitli sanat dallarının yer aldığı bir sergi açtı. Bunlara katıldı Hande Erçel. Evet, Ve yorumlarda çok beğendi insanlar Hande Erçel'in kıyafetini, makyajını, çok saçını. Bir çok iki, güzeldi. beğendin mi sen de? İzledin mi? Baktın Ben mı? de baktım, izledim, beğendim Bilal abicim. Bir de çok da hoşuma gidiyor yani eskiden oyuncularımız böyle değildi. Şimdi e, böyle markalarda boy gösterdiklerine göre sadece Türkiye'de değil dünyada da marka olmuş bu isimler. Hande Erçel olsun, Afra Saraçoğlu olsun. Çok önemli markalarla çalışıyorlar yani. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Ben Yani ondan dolayı çok iyi buluyorum. Ama tabii bu başarılı tablonun gölgesinde bazı krizler de var. Mesela menajer bulamamış oraya gidecek. Hande Erçel menajerini kendisi terk etti biliyorsun. Yıllardır birlikte çalıştığı menajeri ID İletişim'den Serenay Sarıkaya ile yarıştırıp Serenay'ı o şeyin Paris'teki moda gösterisine Serenay'ı Türkiye'den gönderdikleri için menajeriyle İnan Kırdemir stilisti birlikte Evet, karar verdiler. Hande'yi ekarte ettiler. Serenay'ı Yves Saint Laurent miydi? O çok önemli markanın defilesine Türkiye'den Serenay'ı gönderdiler. Hande yerine sen de olsan tepki tabii, gösterirdin. Şimdi tabii. yeni bir menajer bulamadığını mı söylüyorsun? Ama bu yani böyle bir yere şimdi eniştesiyle gittiğini söylüyorlar. İddialar var. Caner Yıldırım'dı Evet gördüm. sanırım. Caner orada Paris'te gördüm. Evet. Ama tabii daha önceden böyle bir profesyonel bir menajerlik ayarlanması lazımdı. Yerini tutmaz yani orada Var. böyle bir organizasyonda. Ee, Böyle eleştiriler duydum. Yani böyle bir kriz yaşanmış. Evet. Hande Erçel'in olduğu bu davette işten çıkardığı stilisti İnan Kırdemir de var. Hatta Hande Erçel'in videosu çekilirken arkadan geçiyor. Ve insanlar, fanları tanıyorlar ve yorumlarda İnan Kırdemir'e söylemediklerini bırakmıyorlar. Hala Hande Erçel'in önünde arkasında peşindesin diye e, yorumlar yazıyorlar. En E, çok da şimdi dönmedi daha değil mi? Döndü mü acaba? e, Dönmedi bildiğim kadarıyla birkaç gün daha orada kalacak. Alışveriş falan yapacak. Tabii. Bakalım dönerken bir yakalasınlar, bir konuşsunlar. Hiç yok ortalarda yani. Ne oldu bu aşk? Şimdi benim bazı duyumlarım var. Ben bugün e, öğlen de canlı yayında bazı şeyler anlattım. Sonra bu konuyu bir araştırayım diye başka duyumlar da aldım Bilal abicim. Evet, Ee, Hiç konuşmuyor yani. Sabancı'dan ayrıldıktan sonra Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte yeni başladığını ifade etti. Benim araştırmalarımda Onur Güvenatam'ın ona çok aşık olduğunu ben öğrendim. Yani hatta evlilik bile düşündüğünü ama zaman istediğini Hande Erçel'in duydum. Fakat e, ve ben hatta Hande Erçel'in bile neredeyse kabul etme aşamasında olduğunu bile öğrendim. Fakat şimdi de
ayrıldıkları konuşuluyormuş. Bir program öncesinde konuştum da onun için bu krizlerin yaşandığı, e, bazı işte özel hayatındaki sorunlardan dolayı ilgilenemediğinden, e, öyle söyleyen de bir kaynak oldu bana. Tabii hangisi doğru? En iyi muhabirlerin e, ona soru yöneltmesi lazım. Döndüğünde havaalanında yakalarlarsa yöneltsinler bakalım. Evet, iyi olur, iyi olur. Mustafa Ağdağ'ı göreve çağırıyoruz bu arada. Paris'te katıldığı gala yemeğinde fil dişi renkli bir elbise Evet, giymişti ve bu bakıyorum ben de şimdi. hot couture bir elbiseydi. Goras Chakra markasına ait bir elbise, hot couture bir elbise ve çok yakışmış. Çok şık duruyordu. Boynunda da Çok. zümrüt ve elmastan bir kolye vardı. Zümrüt ve elmaslı bir kolye var boynunda da. Hande Erçel saçlarıyla, makyajıyla e, bir içim su gibi yorumlarda bir içim su gibi, beyaz kuğu gibi. Hande'nin güzelliği Evet. sadece görünüşle ilgili değil, Hande'nin güzelliği onun özel bir ışığı ve çekiciliği olduğu yazılıyor yorumlarda. Yani çok doğru. Resmen bir moda ikonu gibi parlıyor valla. Parlıyor değil mi? Evet, Evet, moda ikonu gibiler yani. Bu işi de çok güzel beceriyorlar oyuncularımız. çok çok güzel beceriyorlar. Peki Afra Saraçoğlu İtalya'da bir teknede çektirdiği muhtemel oraya kiminle gittiyse onun çektiği fotoğraflar. Sen fotoğrafları teknik olarak beğenmediğini söylüyorsun. Işık olarak, kadraj olarak beğenmediğini söylüyorsun. Öyle mi? Yanlış mı anladım, doğru mu anladım? Yani o kadar dikkat etmedim de daha güzel şey olabilir yani. Hani daha da güzel pozlar olabilirdi diye düşünüyorum. Afra Saraçoğlu'nun annesi de bugün onun bir 3 yaşındaki fotoğrafını Evet, koydu. Afra dünyalar güzeli, gözleriyle, yüzünün tatlılığıyla tabii. bize şirin şirin gülümsüyor. Annesi özledi demek Evet. ki İtalya'daki kızını ve paylaştı bir fotoğrafını. İşte ben o zaman sahne programları yapıyorum. Onlar da buralardalar. Daha Antalya'ya işte yeni gidecekler gitmeden. O küçüklük yıllarında ben o yılları da çok iyi hatırlıyorum Bilal abicim. Değil mi? Afra Saraçoğlu'nun Tabii. o yıllarını çok çok iyi hatırladığını söylüyor Onur Akay. Ve Onur Akay'ı dinlemeye de gidiyorlar sahnede. Afra Saraçoğlu da bebek arabasında Onur Akay'ı dinlerken uyuyakalıyor. Böyle de bir anı anlatmıştın bize sevgili Onur. Evet. Değil mi? Geliyor mu sesim acaba? Geliyor geliyor. Evet, aynı o şekilde. Bebek arabasında bile Bilal abicim kulise uyuyunca da kulisine bırakıyorlardı bebekleri. Afra da o bebeklerden biri. O bebeklerden biri. Peki şimdi Afra Saraçoğlu'yla Hande Erçel'in e, kesişme noktasına gelirsek. Ya onu çok merak ettim. Ama sen onu bilirsin ya. Bilirsin aslında. Sen onu e, tahmin edersin aslında da çok kafa yormuyorsun. Peki söyleyeyim o zaman. Hande Erçel hiçbir zaman estetik yaptırdığını kabul etmedi. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman estetiğin en çok yakıştığı, en çok güzel durduğu, güzelleştirdiği Türk kadınlarından biri odur. Biri Seda Sayan'dır. Biri Ajda Pekkan'dır. Yeni nesilde Hande Erçel'dir. Hande Erçel estetikli. Baştan aşağı estetikli. Tabii. Göğüslerine bakın. Yani ben estetikliyim diyor zaten. Bu en son paylaşımında Fransa'dan, Paris'ten yapılan paylaşımlarda da göğüslerindeki estetik. Ha, evet. Hande Erçel'in bak estetik diyelim ki göğüslerde kullanılan o estetik maddesini, silikonu 1 ile 5 arasında büyüklük sırasına göre sıralarsak Hande Erçel'in göğüslerinde 4 numara
büyüklükte silikon kullanılmış. 4 numara. E, bana göre. E, Afra Saraçoğlu da 1 numara. Afra Saraçoğlu'nun göğüslerinde de artık estetik var. Bilal abicim, o senin yüzünden oldu. Sen söyledin günlerce artık bir yaptır gözlerini diye, ben hatırlıyorum. Evet, söyledim. Söyledim ama çünkü yani vücut proporsiyonu için önemli. Yani Tabii. kadında biraz şişkin durması lazım. Biraz yani kadın durması lazım. Değil mi? Öyle değil mi yani? Dümdüz Tabii yani, erkek gibi oluyorsun. Yani çünkü evet, hayatını fiziğinle kazanıyorsun. Görünümünle, dış görünümünle. tabii. İtalya'ya, Fransa'ya seni moda organizasyonlarına davet ettikleri zaman giyimin çok öne çıkıyor. Sana 1 milyon dolar para veriyorlar. 30 milyon lira oraya davet ediyor. Taşıması lazım Tabii vücudunda, ona göre olması. o elbiseyi giydiğin zaman markanın Balenciaga markasını giydiğin zaman senin vücuduna yakışması lazım. Kadın gibi gözükmen lazım. Bunun için ben öyle söyledim. Yoksa başka bir Çok doğru. Taşıması gerekiyor o kostümleri, yani çok doğru. evet Ama e, yüzünde estetik yoktur Afra'nın. var Dokunuşlar vardı biraz. var var. Şimdi var bak. Yüz fotoğraflarını da paylaşmış. Bak inceltmiş, bişektomi yaptırmış. Bişektomi incelmiş, çene uzamış. Bak çene uzamış. Olabilir. Bir bakayım dikkatlice. Ben öyle o kadar yüzüne dikkat etmedim. Devrim Özkan gibi olmuş, Hande Erçel gibi olmuş, uzamış. Bir o yuvarlak yüz hatlarıyla olan fotoğraflarına bak. 2 sene evvelki, 3 sene evvelki. E, Şimdiki İtalya'dan paylaştığı fotoğrafa bak. Yakışmamış mı? Yakışmış. Evet, ama Afra biraz da böyle zayıflayınca yüzü değişiyordu. Yani zayıflamış da olabilir. Bu zayıflamadan biraz fazla. Öyle Çünkü mi? evet şeye bak kameranı düzelt lütfen. Kameran karşıyı gösteriyor. Ha, öyle mi? Yani Evet. tamam düzeldi. Şuradan titreşim mi alıyor acaba? Şeye değdi herhalde, laptopa değdi. Evet. Düzeldi. Yani ama yakışmış. Olmuş yani, yaptırdıysa da güzel olmuş, ama zayıflamış da olabilir. Zayıflayınca, şişmanlayınca bazen kilolu halleri var. Yüzü değişiyordu hemen. Toplu yuvarlak gibi birden böyle inceliyor falan. Daha önceden de onu hep estetik zannettiler ama aslında kilolu halleriydi. Biraz çok kilo. Öyle de olabilir ama değişiklikler varmış. Ben öyle dikkat etmemiştim. Evet. Yani herkes estetik yaptırıyor ne yazık ki. Tabii, ama göz önünde olan kişilerin ve böyle özel yerlere var. Dünyaca ünlü markalar ediyorlar. E, Yüzleri ile para kazanıyorlar Bilal abicim. Çok abartılı olmamak şartıyla mimiklerini bozacak kadar botokslar yaptırmasınlar daha gençler. Ama dokunuşlar, bazı şeyler çok kaliteli bir şey. En iyi yerlerde, doktorlarda yapsınlar. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Peki teknedeki kimdi Onur Akay? Senin güzel bir Teknede, yazın var. teknede bana önce dediler ki, Bilal abi, ben pazartesi de yazı yazdım. Hatta okumuşsun sen canlı yayında. Arzu Hanım'la Okudum. yaptığınız yayında. Sonra Salı günü de yazdım. Şimdi sonra bana yeni bir bilgi geldi bu yazılardan sonra, Salı günü akşam. Ee, işte e, bana önce şey dediler. O eller Poyraz'ın değil ama Poyraz'ın da yanında olduğunu falan söyleyen bir kaynağım oldu. Fakat yanında olmadığını da söylemişlerdi. Hatta çok güvendiğim sağlam kaynağım biri de bu, işte ilişki daha işte yeni başlayan, iddia da olabilir tabii, bilemeyiz. El ele görmedik daha Bilal abicim. Arabada gördük. Şeyde Arabada gördük. E, Hep de yanında birisi vardı. Arabada da bir yere
götürüyor olabilir. Bir arkadaş grubuna katılacak olabilirler. Arnavutköy'den almıştır belki. Bilemeyiz. Bir el Ya ele ama ya görmemiz olur ya. lazım. Ya neredeyse Afra otostop yapıyordu. Poyraz da oradan geçiyordu. Ya bu hanım kim? Alayım bari arabaya. Ama Yalnız gitmeyeyim. Neredeyse öyle diyeceksin ya. Ama yurt ya. dışında, yurt dışında tanıştılar ama Bilal abi. Belki yine bir arkadaş grubuna katılıyorlardır. Olabilir de. Çünkü benim sağlam kaynaklardan duyduğum bir böyle bir sallantı var diyorlar. Bir şeyler var. Afra zaten yalnız gitmiş. Ha, kız arkadaşları olabilir, başka birileri olabilir ama Poyraz babasıyla yemekte fotoğrafları var. Pazar günü de babalar günü. Afra geçen hafta çarşamba günü reklam Faktörlü. çekimleri yaptı hafta Yap- sonuna kadar. Sonra gidiyor. Poyraz Yosmoğlu babasıyla babalar gününü kutlamış. Hatta yanında kuzeni varken bir restoranta fotoğraflar paylaşılmış. Babası tarafından paylaşılmış. Ben bunları hep çevrelerden duydum. Orada değilmiş. Mert Ramazan Demir de Ankara'daymış herhalde tahminimce. E, tahminimce diyorum duyduğum kadarıyla bir nişanı varmış ya da evlilik mi acaba abisiyle ilgili Abisinin nişanı aileyle var, ilgili. evet. Abisinin nişanı vardı, evet. O, yurt dışındaydı. O nişan için gelmişti. Mert Ramazan Evet Demir. ama sonradan gider mi gitmiş olabilir mi Poyraz hani babalar gününden sonra gitmiş olabilir mi bilmiyorum ama bu ilişkide benim sürekli duyduğum kaynaklardan aldığım bilgilere göre bir karışık bir şey var Bilal abicim. Eninde sonunda o ortaya çıkacak. Yani bir şey var bu ilişkide. Tuhaflıklar var. Tuhaf tuhaf böyle değişik değişik şeyler de duyuyorum. Ne bileyim Pierre kokuları geliyor burnuma biraz bu aralar. Evet. Yani Poyraz'la Afra Saraçoğlu'nun ilişkisi olduğunu ama bir aşk olmadığını söylemek istiyorsun anladığım kadarıyla. Bir beraberlik var. İlişkisi bile Bir de olmayabilir bile. Olmayabilir bile ilişkisi. İşte belki e, öyle bir tanıma şeyi olabilir. Ama hiçbir şey de olmamış olabilir. Tamamen PR bile olabilir. İşte hepsini göreceğiz. sevgili Kısa Onur sürede Akay, ama ortaya çıkacak bu. sevgili Onur Akay, kendini Afra Saraçoğlu'nun yerine koysana. Yani ilişkin olmayan bir erkekle 3 ülke gezer misin? 3 Ama ülke şöyle birinci birinci ülkede zaten tanıştılar. Orada Afro arkadaşlarıyla o da oradaydı. Arkadaş grubuyla tanışıyorlar. İkincisinde de yanında başka kişiler varmış Bilal abicim. Yalnız değillermiş. İkisi birlikte değilmiş yani. Herhalde o havaalanında tam olarak fark edemediler. Ya da ayrı ayrı bindiler. Bilmiyorum nasıl olduğunu. Yanında birileri daha varmış diye duydum ben daha sonradan. Ama ilişkide başlayabilir de yani ben öyle de duyumlar aldım. Hoşlandığını, başladığını, mutlu olduğunu da söyleyenler oldu. Çünkü benim artık bu konuda haber aldığım birkaç böyle yer var. Ne bileyim bilmiyorum bana hepsini bildiriyorlar. Ama böyle çok sağlam kaynaklarda pek bu ilişkinin iyi gitmediğini söylüyor yani. Bir şeyler duyabiliriz yakın zamanda. Hatta Poyraz Yosmoğlu'nun oyunculuğa göz kırptığını söyleyen bile oldu bana. hadi canım sen de ya. Poyraz oyuncu mu olmak istiyormuş anlamadım. Vallahi bilmiyorum öyle diyenler. Ben söyleyenleri söylüyorum ki herkes bunları duysun bilsin. Çünkü Vay bana sıradan vay. kişiler değil bunları söyleyenler. Ya Allah Allah o zaman Poyraz Afra Saraçoğlu'nu kullanmak mı istiyor? Kullanıyor mu yani oyuncu olmak için? Oyunculuk öyle kolay bir şey mi ya? Değil. Aa, Böyle de olmaz zaten de belki böyle bir adını duyurmak için bir şey de olabilir mi? Bilmiyorum. Mert'in de öyle çıktı. Bir kızla biliyorsunuz. O kız da oyuncu olmak istiyormuş. Zaten birinin de yakınıymış. o kızdan hiçbir şey olmaz. Evet. O kız olsa rezil olur. O kızdan hiçbir şey olmaz. O kız oyuncu falan olamaz. O kızla bir iki görüşmem oldu benim için. Benim onun için söylüyorum. Ben ona notumu verdim. 0. Ee, Doğrudur. fakat
Poyraz'ın oyuncu olmak istemesi çok enteresan. Peki Poyraz sence yakışıklı mı ki? Eli yüzü düzgün mü Poyraz? Sen nasıl Evet, bu? yakışıklıymış. Görenler, yakından görenler öyle söylüyor. Yani fotoğraflarda, o medyaya düşen fotoğraflar herhalde iyi çıkmamış bir fotoğraflar. Belki bir şey için çektirdiyse onları, oluyor ya böyle nüfus cüzdanı için, pasaport için, öyle bir şey herhalde, öyle çıkabilir. Zaten Poyraz ünlendiği kadar ünlendi ya. Yani senin sayende, benim sayemde burada Afra Saraçoğlu konuşurken Afra'nın mutlu olmasını diliyoruz her zaman. Afra'nın Tabii, sevdiği yanındaki insanı da konuşuyoruz mecburen. Poyraz'ın da ismini konuşmadan olmaz. Birisini anlatırken ismiyle anlatmak lazım. Biz konuştuğumuz tabii. zaten adamcağız medyada yeteri kadar ünlendi. E, Oyuncu olursa pes derim artık yani. Pes derim. Ya ben o gözle bakmıyorum. Benim kendi düşüncemi sorarsan Bilal abi, bana böyle söyleyen sağlam kaynaklar olduğu için ben hepsini yazdım, ifade ettim. Böyle böyle konuşmalar var. Ama benim düşüncem şöyle, ben bir sorun yaşadılar Mert'le. Yani böyle bir zaman zaman yaşarlardı. Fakat sorun yaşasalar da e, bazı zamanlar onlar dayanamayıp birbirini arar. Yani bir anları olur. Ne bileyim, biraz da böyle keyifli olurlarsa dayanamayıp ararlar. Yine aramış olabilirler. Başlarken bitmek üzere midir? Sorun mu yaşadılar? Çünkü böyle bir şey, bunu duyduğum kaynak en sağlam kaynak. Bakalım artık hangisi doğru söylüyor? Çünkü kimseye Afra konuşmuyor. Bu konuyla ilgili konuşmuyor maalesef. Kimse onun için bilmiyor pek fazla bir şey. Bak, en güzel cümleyi sen kurmuşsun. Yazının final cümlesi. Onur Akay medya sayfasında, web sitesindeki en son yazısını okuyun. Önemli olan o eller değil, Afra'nın mutlu olması. Tabii, tabii. Önemli olan Afra'nın o küçük Mutlu olması. o küçük kızın, o güzel kızın şimdi büyüyüp 28-29 yaşına gelmiş olan o dünyalar tatlısı kızın mutlu olması. Peki Onur Akay, çok teşekkür ediyorum. Ben Eksik ol- teşekkür ediyorum. Tam da Leo geldi, cama vuruyordu. Yayınımız bitti. Geliyorum Leo'cum. Evet. Evet arkadaşlar, sevgili Onur Akay'la bir yayın daha tamamladık. Bir saat doldu. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın, mutlu kalın. Aa, elleri görünce o eller kimin peki Bilal? Eller, Garsonun eli, garsonun. ben Mert'in eli olabileceği fikrindeyim ama garson eli daha da ağır basıyor yorumlarda. Sen de öyle, Evet, evet, sen de öyle diyorsun. Ya evet. Ama keşke Mert, bakalım, keşke biri Mert nişandan sonra, biri babalar gününden sonra gitti mi yanına? Onu da bulacağım. Kim gitti? Peki, keşke Mert'in eli olsa. Peki, sevgiler, görüşmek üzere.